Yaşadığımız gezegenin enerji kaynağı olan Güneş, dünyamızdan ortalama 1.300.000 kat daha büyük. Yani dünyayı alıp Güneş'in içine koyup doldurmaya kalksan, 1.300.000 tane dünyaya ihtiyacın olacaktır. Bu zaten aklın almadığı bir rakam. Şimdi sana şunu söylesem ne dersin? Sahih hadislerde anlatıldığına göre bu devasa büyüklükteki Güneş, Hazreti Cebrail'in sadece 2 kaşının arasına sığıp kaybolur gider. Biliyorum, ilk defa duyduysan şaşırmış olabilirsin ama sana şunu söyleyeyim. Şu an şaşırman için erken, çünkü birazdan anlatacaklarım seni daha da şaşırtabilir. Konuya başlamadan önce videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Şimdiden Allah razı olsun. Cebrail aleyhisselamın 600 tane kanadı olup her 2 kanadının arasındaki mesafe ise 500 yıllık yola eşdeğerdir. Kafanda biraz hayal ettiğini hissedebiliyorum. Ama gel, birlikte bunu biraz somutlaştıralım. Işık sadece 1 saniyede 300.000 kilometreye kadar gider. 1 yılda gideceği mesafeye ise bizler ışık yılı diyoruz. 500 yıllık mesafeyi ışıkla gitsen 500 ışık yılı eder. Hazreti Cebrail sadece 2 kanadını açtığında bu kadar bir alan kaplıyor. Ve bu varlık Peygamber Efendimizin yanına bir insan kılığında gelip "Nasılsın?" diye sormuş. Ben bunu ilk öğrendiğimde gerçekten kafam durdu. Tamam, Allah'ın hikmetinden sual olunmaz. O isterse ol der ve oluverir ama. Yani bu kadar muazzam bir varlık, kapıdan giren sıradan bir adam görünümünde olduğunda insan bir anlık durgunlaşabiliyor. Oradaki hiçbir sahabe anlamıyor kim olduğunu. Cebrail aleyhisselam oturuyor, soruyor ve dinliyor. Peki kim bu devasa melek? Nereden geldi? Ne zaman yaratıldı? Ve en önemlisi, şu an nerede, ne yapıyor? Bu soruların cevaplarını tek tek anlatacağız ama eminim düşündüğünden çok daha ilginç gelecektir sana. Hazreti Cebrail'in adı Kur'an-ı Kerim'de 5 farklı isimle geçer. Cibril, Ruhul Kudüs, Ruhul Emin, Ruh ve Resul. Yahudi ve Hristiyan kaynaklarında ise Gabriel olarak bilinir. Cebrail isminin anlamı Allah'ın gücü ya da Allah'ın kuvvetidir. Aslında sadece ismi bile başlı başına çok şey anlatır. Gökyüzünün 7 katı vardır. En üst kat olan Sidretül Münteha'ya ulaşmak bile aklın sınırlarını zorlayan bir mesafedir. Hazreti Cebrail'in makamı da orasıdır. Arşı taşıyan 4 büyük melekten biridir. Allah'a en yakın meleklerden biridir. Vahyi bizzat alır ve peygamberlere ulaştırır. Şimdi bir düşünün. Bu dünyaya yaklaşık 120.000 peygamber gönderildi. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar her birine vahiy geldiyse, bu vahiylerin büyük kısmını Hazreti Cebrail taşımış demektir. Yüz binlerce görev, binlerce yıl boyunca süren bir vazife. Fakat asıl dikkat çekici soru şu: böylesine büyük, böylesine güçlü ve böylesine ağır bir sorumluluk taşıyan bir varlık, hangi anlarda gerçekten sarsıldı? Hangi 3 olayda tüm hızıyla gökten yeryüzüne inmek zorunda kaldı? Bu olaylardan birinde Peygamber Efendimizin yanağından süzülen tek bir damla kan vardı. Ve Allah, o damla yere düşecek olsaydı, ne yerde ne de gökte tek bir canlı bırakmayacağını bildirmişti. Meleklerin nurdan yaratıldığı hepimizin bildiği bir gerçek. Ama bir an durup düşün. Nurdan yaratılmak tam olarak ne anlama geliyor? Işık madde değildir. Kütlesi yoktur. Ama vardır. Karanlık bir odaya girdiğinde onu görürsün, hissedersin. Fakat elini uzatıp tutamazsın. İşte melekler de buna benzer şekilde tarif edilir. Bizim maddi dünyamızın kuralları onlar için geçerli değildir. Rivayetlere göre Hazreti Cebrail her gün cennette arşın sağ tarafında bulunan nurdan bir ırmakta yıkanır. Ardından kanatlarını silkeler. Kanatlarındaki her bir tüyden düşen her bir damladan Allah 70.000 ayrı melek yaratır. Bunu bir matematik hesabı gibi düşün. 600 kanat,
her kanatta sayısız tüy, her tüyden sayısız damla ve her damladan 70.000 melek. Bu sayıyı zihninde canlandırmak bile neredeyse imkansız. Peki neden bu kadar çok melek var? Bunu anlayabilmek için şu gerçeği bilmek gerekir. Evrendeki her şeyin bir meleği vardır. Yağmurun ayrı, rüzgarın ayrı, güneşin ayrı meleği. Depremler, fırtınalar ve kasırgalar bile belirli bir düzen içinde hareket eder. Rivayetlere göre bu düzenin arkasında melekler vardır. Ve bütün bu melekler Hazreti Cebrail'in sorumluluğu altındadır. Peki Hazreti Cebrail ne zaman yaratıldı? Bir gün Peygamber Efendimiz ona şöyle sordu. Ey Cebrail, kaç yaşındasın? Hazreti Cebrail doğrudan bir sayı vermedi. Bunun yerine şöyle cevap verdi. 70.000 yılda bir görünen bir yıldız vardır. Ben o yıldızı 70.000 defa gördüm. Şimdi hesabı yap. 70.000 ile 70.000'i çarp. Sonuç 4 milyar 900 milyon yıl ediyor. Yani yaklaşık 5 milyar yıl. İşin dikkat çekici tarafı şu. Bilim insanları da dünyanın yaşını yaklaşık 4,5 ila 5 milyar yıl arasında tahmin ediyor. Bu bir tesadüf mü? Belki. Ama insanı düşünmeye sevk ediyor. Hazreti Cebrail böylesine kadim bir varlık. Dünya henüz yokken o vardı. Güneş sistemi oluşmadan önce o vardı. İnsanlık tarihinin tamamı onun var olduğu zamanın yanında bir göz kırpması kadar kısa kalıyor. Görünüşüne gelirsek, rivayetlerde yüzünün bembeyaz olduğu, saçlarının mercanı andırdığı anlatılır. Kanatları safran rengindedir. İnci ve yakutlarla süslenmiştir. Yüzünü örten 2 yeşil kanadı vardır. Ayakları kırmızı, dizleri sarıdır. Kanatlarının üzerinde yıldızları ve gezegenleri andıran parıltılar bulunur. İnci ve yakutlarla işlenmiş 2 beyaz elbise giydiği rivayet edilir. Bu tasviri duyduğunda zihninde nasıl bir görüntü canlanıyor? Ben ilk okuduğumda filmlerdeki melek sahneleri aklıma gelmişti. Sonra fark ettim ki o sahneler bu anlatılanların yanında bir çocuk çizimi kadar basit kalıyor. Hazreti Cebrail, gerçek suretiyle yalnızca Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 2 kez görünmüştür. Diğer peygamberlerin hiçbiri onu o haliyle görememiştir. Peki ya Hazreti Hamza? Bir gün Hazreti Hamza, Peygamber Efendimiz'e, "Ben de görmek istiyorum," dedi. Peygamberimiz, "Dayanamazsın," buyurdu. Fakat Hazreti Hamza ısrar etti. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Öyleyse otur ve bak," dedi. Hazreti Hamza başını kaldırdı. Hazreti Cebrail'in yalnızca ayaklarından yeşil bir cevheri andıran küçücük bir kısmını görebildi. Ve o anda olduğu yere yığılıp kaldı. Hazreti Cebrail sadece vahiy taşıyan bir elçi değildir. Bu çok önemli bir nokta. Onun insanlık tarihindeki rolü bundan çok daha büyüktür. Rivayetlere göre Hazreti Adem'e harfleri öğreten odur. Tarımı öğreten, onu Mekke'ye götüren odur. Hazreti Nuh gemisini inşa ederken yanında olan odur. Hazreti İbrahim'in hayatındaki büyük imtihanlarda odur. Hazreti Musa'nın Mısır'daki mücadelesinde yine odur. Fakat en çarpıcı sahnelerden biri Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı andır. Hazreti İbrahim ateşe atılmıştı. Nemrut'un adamları onu mancınıkla alevlerin ortasına fırlatmıştı. Tam o sırada henüz ateşe düşmeden Allah Hazreti Cebrail'e seslendi. "Git ve sor, bizden bir isteği var mı?" Bir düşün. İnsan ateşe doğru düşüyor. Kurtuluş için saniyeleri kalmış. Hazreti Cebrail tüm hızıyla yeryüzüne indi. Fakat o daha konuşamadan Hazreti İbrahim cevap verdi. "Rabbim benden bunu istediyse başım üstüne." Bunun üzerine Allah ateşe emretti. "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol." Ateş yakmadı. İşte bu olay Hazreti Cebrail'in anlattığı 3 büyük dehşet anından birincisiydi. Şimdi aklına şu soru geliyor değil mi? Peki ya ikincisi ve üçüncüsü? İkinci olay, Hazreti İsmail'in kurban edilmek üzere olduğu andı.
Hazreti İbrahim emri yerine getirmek üzereydi. Bıçağı oğlunun boğazına dayamıştı. O an Allah Hazreti Cebrail'e seslendi. Yetiş, cennetten bir koç al ve götür. Hazreti Cebrail elindeki koçla birlikte süratle yeryüzüne indi. Hazreti İbrahim bıçağı indirip kurbanı gerçekleştirmeden önce oraya ulaşmıştı. Koç kurban edildi. Hazreti İsmail kurtuldu. Üçüncü olay ise hepsinden daha ağırdı. Onu birazdan anlatacağım. Şimdi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilk karşılaşmasına gelelim. Hira mağarası. Milattan sonra 610 yılı. O gece her şey değişecekti. Fakat Hazreti Muhammed henüz bunun farkında değildi. Mağarada yalnızdı. Dua ediyor, tefekkür ediyordu. Her şey sıradan bir gece gibi başlamıştı. Sonra bir anda karşısında bir varlık belirdi. Nurdan bir varlık, daha önce hiç görmediği bir varlık ve ona tek bir kelime söyledi, oku. Hazreti Muhammed, ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine o varlık onu kollarının arasına aldı ve sıktı. Öyle sıktı ki neredeyse gücü tükenecekti. Sonra bıraktı ve tekrar söyledi, oku. Hazreti Muhammed yine aynı cevabı verdi. Ben okuma bilmem. Bir kez daha sıktı. Bıraktı. Ve yeniden, oku. Hazreti Muhammed yine, ben okuma bilmem dedi. Üçüncü kez sıktı. Sonra bıraktı ve şu ayetleri okudu. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Kur'an'ın ilk ayetleri işte böyle geldi. Ve o andan itibaren Hazreti Muhammed'in hayatı sonsuza kadar değişti. Bu ilk buluşmaydı. Bundan sonra 23 yıl boyunca Hazreti Cebrail binlerce kez geldi. Bazen insan suretinde, bazen farklı şekillerde. Sahabeler de zaman zaman onu gördüler. Fakat çoğu zaman onun Hazreti Cebrail olduğunu bilmiyorlardı. Hazreti Cebrail zaman zaman Dıhye isimli sahabenin suretine bürünürdü. Yakışıklı, güzel yüzlü ve herkes tarafından sevilen biriydi. Peygamber Efendimizin torunları, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin onu gördüklerinde sevinçle yanına koşarlardı. Çünkü Dıhye her gelişinde onlara hediyeler getirirdi. Bir gün yine geldi. Çocuklar hemen heyecanla ceplerine ve ellerine bakmaya başladılar. Peygamber Efendimiz tebessüm ederek şöyle buyurdu. Ey Cebrail, torunlarımı mahcup etme. Onlar seni Dıhye zannettiler. Bunun üzerine Cebrail elini uzattı. Cennetten bir salkım üzüm aldı ve Hazreti Hasan'a verdi. Ardından bir nar aldı ve Hazreti Hüseyin'e verdi. Cennetten. Bir salkım üzüm, bir nar. Bu sahneyi gözümde canlandırdığımda her seferinde aynı hissi yaşıyorum. Bir tarafta sayısız meleğin sorumluluğunu taşıyan, vahyi getiren büyük bir melek, diğer tarafta hediye bekleyen iki küçük çocuk ve bütün o ihtişamın içinde son derece sade ve son derece sıcak bir an. Miraç gecesi, Hazreti Cebrail'in rolünü anlamak için belki de en önemli bölümdür. Her şey Mescid-i Haram'da başladı. Hazreti Muhammed uyurken Hazreti Cebrail geldi ve ayağıyla ona dokundu. Peygamberimiz uyandı, sonra tekrar uyudu. Bir kez daha dokundu. Yine uyudu. Üçüncü kez geldiğinde ise onu tamamen uyandırdı. Sonra birlikte yürümeye başladılar. Fakat önce önemli bir hazırlık vardı. Hazreti Cebrail, Peygamber Efendimizin göğsünü boğazının altından karnının üst kısmına kadar açtı. Zemzem suyu ile yıkadı. İçini iman ve hikmetle doldurdu. Ardından tekrar kapattı. Sonra Burak getirildi. Eşekten büyük, katırdan küçük, beyaz bir binek. Kanatları vardı. Attığı her adım gözün ulaşabildiği en uzak noktaya kadar uzanıyordu. Peygamber Efendimiz binmek istediğinde Burak bir an için huysuzlandı. Bunun üzerine Hazreti Cebrail yüzüne dokundu ve şöyle dedi. Utanmıyor musun? Allah'a yemin olsun ki senden daha hayırlı bir kimse sana hiç binmedi. Burak o anda sakinleşti. Böylece Mescid-i Aksa'ya ulaştılar. Orada bütün peygamberler toplanmıştı. Ve Hazreti Muhammed onlara imam olarak namaz kıldırdı. Ardından semaya doğru yükseliş başladı.
Her sema katında bir kapıya geldiler. Kapı çalındı. İçeriden bir ses geldi. Kim o? Cebrail. Yanındaki kim? Muhammed. Ona davet gönderildi mi? Evet. Hoş geldi. Ne güzel geldi. Bu konuşma 7 semanın her birinde tekrarlandı. Ve her katta farklı bir peygamberle karşılaştı. Hazreti Adem, Hazreti Yahya, Hazreti İsa, Hazreti Yusuf, Hazreti İdris, Hazreti Harun, Hazreti Musa ve Hazreti İbrahim. Sonunda Sidretül Münteha'ya ulaştılar. İşte tam orada Hazreti Cebrail durdu. Peygamber Efendimiz ona baktı. "Neden durdun?" diye sordu. Hazreti Cebrail şöyle cevap verdi. "Benim için sınır burasıdır. Allah bana buraya kadar izin verdi. Eğer bir adım daha atarsam yanarım." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz yoluna tek başına devam etti. Bu sahneyi düşündükçe insan şu gerçeği daha iyi anlıyor. Hazreti Cebrail, milyarlarca yıldır var olan bir melek, sayısız meleğin sorumluluğunu taşıyan bir melek, arşa en yakın varlıklardan biri. Ama onun bile geçemediği bir sınır vardı. Ve insan Allah'ın izniyle o sınırın ötesine geçti. Peygamber Efendimiz oradan döndüğünde cennetten ve cehennemden manzaralar görmüştü. Kevser nehrini görmüştü. İnci, yakut ve değerli cevherlerle süslenmiş köşkler görmüştü. Her iki yanı inci kubbelerle çevrili, yakut taşlarının üzerinden akan, misk kokusuyla dolu bir nehir. Peygamber Efendimiz sordu. "Bu nedir ey Cebrail?" Hazreti Cebrail cevap verdi. "Bu, Allah'ın sana ihsan ettiği Kevser nehridir." Miraç sadece bir yolculuk değildi. Sadece göklere yükseliş de değildi. Aynı zamanda Allah'ın kuluna olan yakınlığının ve ikramının bir göstergesiydi. Ve bu eşsiz yolculukta Hazreti Cebrail, Sidretül Münteha'ya kadar Peygamber Efendimizin rehberiydi. Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Cebrail'e sordu. "Hiç dehşete düştüğün oldu mu? 7 kat semadan yeryüzüne aceleyle inmek zorunda kaldın mı?" Hazreti Cebrail, "Evet" dedi. 3 kez. Birincisini anlattık. Hazreti İbrahim ateşe atıldığında, ikincisini de anlattık. Hazreti İsmail kurban edilmek üzereyken. Ama üçüncüsü vardı ki, üçünün içinde en ağır olanı buydu. Uhud Savaşı. Peygamber Efendimiz savaş meydanındaydı. Çatışmalar bütün şiddetiyle devam ediyordu. O sırada bir darbe aldı, miğferinin demiri yanağına saplandı ve mübarek yanağından bir damla kan süzülmeye başladı. O damla yavaş yavaş toprağa doğru inerken Hazreti Cebrail 7 kat semanın en üstünde kendi makamındaydı. Tam o anda Allah ona seslendi. "Ey Cebrail, yetiş. Eğer Resulümün kanı yere düşerse yemin olsun ki ne yerde ne de gökte tek bir canlı bırakmam." Hazreti Cebrail o ana kadar belki de hiç bu kadar süratli hareket etmemişti. Dehşet içinde tüm hızıyla 7 kat semayı aşarak yeryüzüne doğru indi. Kan damlası hala havadaydı. Toprağa yaklaşmıştı. Fakat yere ulaşmasına ramak kala yetişti. Kanadını toprağın arasına koydu ve o damla toprağa değil Hazreti Cebrail'in kanadına düştü. Rivayetlere göre Azrail aleyhisselam bile o anda vazifesini bırakmış bu manzarayı seyrediyordu. Bu kısmı her okuduğumda içimde farklı bir his oluşuyor. Düşünsene. Bir peygamberin yanağından süzülen tek bir damla kan. Ve o damlanın yere düşmesi bütün bir alemin sonu anlamına geliyor. Allah, Resulünü böylesine değerli görüyor. Ve biz o Resulün ümmetiyiz. Tam burada çok önemli bir noktaya dikkat çekmek gerekiyor. Hazreti Cebrail kendi tercihiyle ibadet etmiyor. Melekler seçim yapmaz. Onlara verilen görevi eksiksiz yerine getirirler. İsyan etmezler. Karşı çıkmazlar. Sorgulamazlar. Sadece itaat ederler. Fakat insana seçim hakkı verilmiştir. Dünya hayatının bütün meşguliyetleri arasında, nefsin çağrıları arasında, sayısız dikkat dağıtıcı şeyin ortasında,
ibadeti seçebilir ya da seçmeyebilir. İşte insanı farklı kılan da budur. Çünkü gerçek anlamda ibadet eden bir insan bunu mecbur olduğu için değil, tercih ettiği için yapar. Ve bu yüzden Allah katında öyle insanlar vardır ki meleklerden bile üstün bir makama ulaşırlar. Hazreti Cebrail bunu bilir. Belki de bu yüzden Allah'a yönelen her kula ayrı bir hürmetle bakar. Vahiy sona erdi. Peygamber Efendimiz vefat etti. Peki Hazreti Cebrail şimdi ne yapıyor? Bu soruya kesin bir cevap vermek kolay değil. Ancak şunu biliyoruz. Hazreti Cebrail'in görevi sadece vahiy getirmekten ibaret değildi. Rivayetlerde onun Allah'ın emriyle evrendeki birçok büyük olayla görevli olduğu anlatılır. Vahiy sona erdi ama kainatın düzeni sona ermedi. O hala Allah'ın verdiği görevleri yerine getiriyor. Hala arşın yakınında, hala Rabbini tesbih ediyor. Hala Allah'ın emrine tam bir teslimiyetle boyun eğiyor. Biz ise burada yeryüzündeyiz. Küçük bedenlerimizle, kısa ömürlerimizle, sınırlı bilgimiz ve sınırlı gücümüzle bir ara şunu düşünmüştüm. İnsan kendini ne zaman büyük hisseder? Para kazandığında mı? Güç sahibi olduğunda mı? İnsanlar üzerinde söz sahibi olduğunda mı? Yoksa dünyayı kontrol ettiğini sandığında mı? Sonra Hazreti Cebrail'i düşün. Sadece onu düşün. Büyüklüğünü, gücünü, taşıdığı sorumluluğu, makamını ve bütün bunlara rağmen o yalnızca Allah'ın kullarından biridir. Bütün o ihtişamıyla, bütün o heybetiyle sadece bir kul. Sonra dönüp kendimize bakalım. Kainatta kapladığımız yer neredeyse yok denecek kadar küçük. Ömrümüz birkaç 10 yıl. Bildiklerimizin büyük kısmı tahminlerden ibaret. Kontrol ettiğimizi sandığımız şeylerin çoğu ise bir anda elimizden çıkabiliyor. Ama bütün bu küçüklüğümüzün içinde Allah bize çok özel bir nimet verdi. Seçim hakkı. Meleklere verilmeyen bir imkan, itaati, seçebilme imkanı, kulluğu tercih edebilme imkanı. Bu videonun sonunda senden sadece bir şey istiyorum. Bugün duyduklarını bir kez daha düşün. Milyarlarca yıldır var olan, peygamberlere eşlik eden, Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getiren bu büyük melek, hayatını yalnızca Rabbine karşı olan sorumluluğuyla sürdürüyor. Şikayet etmeden, gecikmeden, yorulmadan. Biz ise bazen tek bir ibadeti yerine getirmekte zorlanabiliyoruz. Belki de bu hikayeden çıkarılacak en önemli ders budur. Büyüklük güçte değil, makamda değil, bilgide değil. Büyüklük Allah'a olan bağlılıkta saklıdır. Bu videoyu izlediğin için teşekkür ederim. Eğer bu anlatılanlar sende de bir iz bıraktıysa, videoyu bir başkasıyla paylaşmayı unutma. Belki de tam şu anda bu bilgileri duymaya ihtiyacı olan biri vardır. Ve bu tür içeriklerin devamını görmek istiyorsan, kanalda bizimle kalmaya devam et. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.